Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çantanın yapılışını anlatacağım. Yapımı gayet kolay, pratik bir çanta. Hem de şiş örgüsüyle yapacağız. Hep tığ örgüsü çantalar çalışmıştık. Bu sefer farklı bir çanta yapalım istedim. Hem de bu mevsime uygun bir çanta yapmak istedim. Bunu içinizden birisi paylaşmıştı benimle. Baktım hem böyle çok kolay, pratik, hiçbir şekilde bir çanta yapmadık. Oldukça çok moda bu sene zaten. Dedim niye yapmıyoruz? Hemen oturdum, başladım ve kısa sürede bitti. Bir günümü bile almadı diyebiliriz. Çünkü başlayınca o kadar minik ki zaten ipiniz de kalın olacağı için çok çabuk ilerleyen bir örgü. Kalın bir ip kullanıyoruz. Yün ip kullandım. Bakın şu şekilde yakından dokusunu göstermek istiyorum size. Yün bir ip kullandım. Çünkü modelin daha iyi gözükeceğini düşünüyorum. Siz de elinizde olan yün ipinizi kullanabilirsiniz ama özellikle kalın olması gerekiyor. Hatta benim ipim bile birazcık ince kaldı. Daha da kalın bir ip tercih ederseniz daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında Knight Pro'ya ait misinalı şiş kullandım. 40 santimlik bir şiş benim için yeterli oldu. Siz de elinizde olan bir şişi tercih edebilirsiniz ya da yeni şiş temin etmek isterseniz, elinizde yok ise de linkini açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İnanılmaz kolay ve rahatlıkla kullanabileceğimiz bir şiş oldu. Ben de ilk defa kullandım ama elinizde yok gibi kullanımı gayet güzel oldu. O yüzden incelemenizi tavsiye ederim. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Bir bütün halinde örüyoruz çantamızı. Bakın şu üst kısımdan başlangıcımızı yapıyoruz ve devamı da bir bütün halinde yapıp alttan taban kısmı da yapıp diğer tarafa dönüşümüzü sağlıyoruz. Ben askımı birazcık uzun yaptım. Daha da kısa yapılabilir ama model olarak gayet kolay oldu. Yan kısmını da bir bütün halinde kol kısmını örüp diğer yan kısmını da örerek sabitliyoruz. Şu an astarlama yapmadım. Çantamı daha yeni tamamladım. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Astarlama yapacağım. İsterseniz fermuarlama yapabilirsiniz ya da bir tane bu üst kısma çıt çıt kullanabilirsiniz. Ama mutlaka bir şey kullanmak gerekiyor. Bunun uzunluğu da tamamen size kalmış bir şey. Benim amacım burada model çıkartıp sizlerle paylaşabilmek. Ben modelini çıkarttım. Elimden geldiğince açıklayıcı bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Dediğim gibi daha büyük, daha geniş, çalışmak size kalmış bir şey. Kullanım amacınıza göre modelinizde değişiklik yapabilirsiniz. Ben sadece açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bence gayet güzel ve sevimli oldu. Rengi de çok güzel oldu. Bakın şu şekilde taktığımızda gayet güzel bir çanta oldu. Çok az bir miktarda ip olması yeterli olacak. Ben elimde olan bir ipi kullandığım için miktarından tam net bir şekilde söyleyemiyorum. Siz de elinizde olan ipleri değerlendirebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceniz benim için oldukça önemli. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu modelde kalın bir tane yün ip kullanmamız gerekiyor. Ben elimde olan bir tane ipi değerlendireceğim. Çok önceden almıştım. Ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bu modeli görünce mutlaka bunu da denemeliyim dedim ki gayet güzel oldu. Siz de elinizde varsa ne yaparım diye düşündüğünüz kalın bir ipiniz varsa mutlaka kullanabilirsiniz. Bakın benim ipimin kalınlığı bu şekilde. Sizde daha kalın bir ip varsa daha kalını tercih edebilirsiniz ama ince bir iple çok güzel olacağını düşünmüyorum. Bunu söylemek istiyorum. Onun dışında misinalı şişe ihtiyacımız var. Ben Knight Pro'ya ait Symphony serisi 40 santimlik misinalı şişini kullanacağım. 5,5 numara şiş kullanacağım. Tabi ipinize göre uygun numara tercih etmelisiniz. Şimdi başlangıcımızı yapalım. İpimin bakın belli bir kısmını ayırıyorum. Burası da yumaktan gelen kısım. Şimdi herkesin ilmek atış şekli farklı. Benimki de farklı ama ben yine de basit bir şekilde yapabildiğim şekilde sizlere göstermek istiyorum yeni başlayanlar için. Bakın ipin ortasına parmaklarımı bu şekilde yerleştirdim. Üzerine atıyorum. İpimin bu şekilde bir tane halka yaptım ve şişime geçiriyorum. Bir tane ilmeğimi atmış oldum bu şekilde. Şimdi modelimiz kare kutucuklardan oluşuyor. Sayısı tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben incelediğimde 12 tane ilmek yeterli olacak. Her bir kutucuk için 12 tane ilmek atacağım. Modelinizde 12 ilmek kullanacağım. Yani dediğim gibi siz daha uzun ya da daha kısa yapmak isterseniz ki ipiniz kalın olursa daha az ilmek atarak da başlangıcınızı yapabilirsiniz. Ben 12 tane ilmek atacağım ve 3 tane kareden oluşacak. Bir tane ilmeğimi attım. Devam ediyorum. 2.
Şimdi toplamda sıra sonunda 36 tane ilmeğe ulaştım ve bu şekilde boşta kalan ipimi yumaktan gelen ipimden geçirerek bir tane düğüm atıp artık ilmek atmamızı tamamlamış olduk. 12 çarpı 3 yaptığımda 36 tane ilmeğe ulaşmış oldum. Çünkü ben 3 tane kutucuk yapacağım. Şimdi ilk ilmeğimden bakın şişimi geçiriyorum. İpimi arkada düz ilmek başlangıcımı yapıyorum. Şişimi içerisinden geçiriyorum. İpimi arkada çekiyorum ve düz ilmek yapıyorum. Şişimi geçiriyorum ilmeğimden. İpimi arkada çekerek düz ilmek yapıyorum. Şimdi modelimde dediğim gibi 12 tane düz ilmek yapacağız. Devam ediyorum şimdi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane düz ilmeğimi yaptım. Birinci kutucuğumun başlangıcını yapmış oldum. Şimdi devamında 12 tane ters ilmek yapacağız. İpimi öne alıyorum. İlmeğimden şişimi geçiriyorum. İpimi önden çektim. Ters ilmek. Şişimi ilmeğime geçiriyorum. Önden çekiyorum. Ters ilmek yapıyorum. Şişimi geçiriyorum ilmeğime, önden çektim, ters ilmek yaptım. 3 tane yaptım ve bu şekilde devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ters ilmeğimi yaptım. Şimdi sonda 12 tane ilmeğim kaldı. Bu sondaki ilmeğimi de düz ilmek yaparak tamamlayacağım. İlmekten şişimi geçirdim. İpimi arkaya aldım. Düz ilmek yapıyorum. Şişimi ilmeğimden geçirdim. İpimi arkadan çekip düz ilmek yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz ilmek yaparak devam ediyorum. Sondaki bu 2 tane gibi gözüken ilmeğimiz aslında bir tane ilmek. Şişimi geçirdim ve ipimi arkadan çekerek son düz ilmeğimi de yaparak sıramı tamamlamış oldum bu şekilde. Daha sonra örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. Arka kısmında ise bir alt sırada ne yaptıysak, ne görüyorsak o ilmeğin aynısını yaparak devam edeceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden şişimi aktardım. Bakıyorum ikinci ilmeğim ters ilmek. Ters ilmek yapıyorum. Başlangıçtaki 12 tane ilmeğimi ters ilmek yaparak devam ediyorum. Zaten model kendini gösteriyor. Şimdi bakın ters ilmeğin üzerine ters ilmek yapıyorum. Ve son ilmeğimi de ters ilmek yaparak tamamlamış oldum. Şimdi baktığımda düz ilmeğin üstüne geldim. Düz ilmeğimizi düz ilmek yapıyoruz. Şimdi altta düz ilmek gördüğümüz için düz ilmeğin üstüne düz ilmek yaparak devam ediyoruz. Yine 12 tane ilmeğimizi. Yani burada az önce de söylediğim gibi altta hangi ilmeğimizi yapmışsak, çünkü modelimizi ilk sıramızda kurmuş olduk. 12 tane düz, 12 tane ters ve 12 tane düz ilmek olarak. Onun sonrasında modelimiz hep aynı şekilde ilerleyecek. Arka kısmında ne görüyorsak onu yapıyoruz. Ön kısmında ne görüyorsak onu yapıyoruz. Bu arada konuşurken 12 tane düz ilmeğimi tamamladım. 12 tane ters ilmeğimin olduğu kısma geldim. İpimi öne alıyorum ve 12 tane ters ilmek yapıyorum sıra sonuna kadar. Bakın bu şekilde ilerliyorum. Son ilmeğimi de ters ilmek yaparak sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön kısmına dönüyorum. İlk ilmeğimizi her zaman örmeden şişimize aktarıyoruz. Baktığımda ikinci ilmeğim düz ilmek. Düz ilmek yapıyorum. Ta ki ters ilmeği gördüğüm kısma kadar düz ilmek devam ediyorum. Son düz ilmeğimi de ördüm. Sonrasındaki ilmeğim bakın ters ilmek, ipimi öne aldım. Ters ilmek yapıyorum. Yine 12 ilmek boyunca ters ilmek olarak devam ediyorum. Burayı tamamladıktan sonra devamında 12 tane
düz ilmeğim var. 12 tane düz ilmeğimi yapıp sıramı tamamlayacağım. Arka kısmına döndüğümüzde de yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi örmeden şişimize aktarıyoruz ve devamında altta hangi şekilde ördüysek üstte de aynısını devam ettiriyoruz. Başta da söylediğim gibi modelimiz bundan ibaret. Ta ki bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi burada istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam ettim örgüme. Ben sizin için yeniden bir başlangıç yaptım. Çantamın gövde kısmını ilerlettiğim için o yüzden çok fazla ilerlemeyeceğim. Ama ben her karemi 13 sıra boyunca yaptım. Bunu söylemek istiyorum. 13 sıra boyunca devam ediyoruz. Şu anda ikinci bir kez başlangıç yaptığım için 13 sıra boyunca devam etmeyeceğim. Ama ben burada 13 sıra diyorum ama tamamen aslında isteğinize bağlı. Dilerseniz bunu çanta gövdenizi daha uzun olsun isterseniz 13 değil de 14 ya da 15 sıra boyunca da yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben yine de söylemek istiyorum. Ben 13 sıra boyunca giderek tamamladım. Şimdi karemizi istediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra bakın burada düz örgümüz var ya. Düz örgünün üstüne ters örgü başlangıç yapacağız. Tersin üzerine ise düz örgü başlangıç yapacağız. Bir sıra boyunca yine devam edelim. Aslında aynı şekilde ilerliyoruz fakat göstermek istiyorum aklınız karışmasın diye. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğim için ipimi öne alıyorum. Önden çekerek ters ilmek yapıyorum. İpimi önde, ilmeğimi şişimi geçiriyorum. Önden çekip ters ilmeğimi yapıyorum. İpimi önde, şişimi geçirdim, ters ilmek yaptım. İpimi önde, ters ilmek yapıyorum. Bu şekilde burada 12 tane ilmeğimiz vardı, düz ilmek. 12 tane düz ilmeğimizin üzerine istediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra 12 tane ters ilmek yaparak diğer sıramızın başlangıcını yapmış oluyoruz. Şimdi devam ediyorum bir yandan konuşurken. Son düz ilmeğime geldi. Önden çekerek ters ilmek yaptım. Bakın modelimiz üzerinde bu şekilde gözüküyor. Şimdi ters ilmeklerin olduğu kısma geldim. Bölüme geldik. Ne demiştim? Ters ilmeğin üzerine düz ilmek yapacağız. Yani buradakinin tam tersini yapıyor olacağız. İlk ilmeğimden şişimi geçiriyorum. İpimi arkada çekerek düz ilmeğimi yaptım. Şişimi geçirdim. İpimi arkada düz ilmek yaptım. Ve burada da her ters ilmeğin üzerine yani 12 ilmek boyunca düz ilmek yaparak devam ediyoruz. Ve tüm ters ilmeklerimi düz ilmek örerek sıramı tamamlamış oldum. Şimdi düz ilmek yaptığımız karemizin üzerine geldik. 12 tane düz ilmeğimiz var. İpimi öne alıyorum. İlmeğimin içerisinden şişimi geçirdim. Önden çekerek ters ilmek yaptım. İlmeğimin içerisine şişimi geçiriyorum. Önden çekip ters ilmek yapıyorum. Burada da son 12 tane ilmeğimizi ters ilmek yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son ilmeğimi de ters ilmek yaparak sıramı tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde modelimizin başlangıcını yaptık. İstediğimiz boyuta ulaştıktan sonra düz ilmeğimin üzerine ters ilmek, ters ilmeğimin üzerine düz ilmek, yine düz ilmeğimin üstüne ters ilmek yaparak diğer kare kutucuklarımızın başlangıcını yapmış olduk. Şimdi arkayı döndürdüğümüzde ilk ilmeğimizi örmeden şişimize aktarıyoruz. Düz ilmek görüyorum, düz örüyorum. Ters ilmek görünce de ters ilmek yapıyorum. Yani bir alt sırada modelimizi oluşturduğumuz için arka kısmında alt sırada ne yaptıysak onun aynısını yaparak devam ediyoruz. Modelimiz bundan ibaret. Şimdi bir alt sırada 13 sıra boyunca gittiyseniz benim gibi burada da 13 sıra boyunca devam edip sıramızı tamamlayacağız. Ama daha fazla ya da daha eksik gittiyseniz yani buradaki sıra sayısı size bağlı. Ne kadar sıra gidiyorsanız, ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar devam edip geliyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi üst kısmında da 13 sıra boyunca devam ettim. Aynı alttaki uzunlukta eşitlemiş oldum. Size bahsetmiştim daha önce de. Uzunluğu tamamen buradaki sıra sayısıyla alakalı. İlla ki benimle aynı uzunlukta çalışmak zorunda değilsiniz. 14-15 sıra boyunca da yapabilirsiniz.
Yine üst kısmında da buradaki sıra sayınızı eşit yapmanız gerekiyor. Size bu şekilde ölçümü de vermek istiyorum. Bakın 24 santim. Şu şekilde ölçtüğümde ise 14 santim uzunluğunda. Şimdi burası bizim çantamızın gövde kısmı. Devamında taban kısmına doğru ilerleme yapacağız. Örgümüzün ön kısmı burası. 2 tane düz, bir tane ters örgümüz var. Şu an arka kısmındayım ben. Ve şu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Burası çantamızın üst kısmı, açıkta kalacak kısmı. Şu an taban kısmına geldik. Bu şekilde ilerlemiş olduk. Taban kısmında ise ters örgü yapacağız. Ama örgümüzün şu anda arka tarafında olduğum için arka kısmında düz örgü olarak başlayacağım ki ön kısmına ters örgü olarak gözüksün. Umarım anlatabilmişimdir. Taban kısmının düz bir şekilde baktığımızda ters örgü olması gerekiyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ilmek çekiyorum. Devam ediyorum düz. Düz. Düz ilmek, ipimi arkada düz ilmek çekiyorum. Az önce de söylediğim gibi artık burası taban kısmımız olduğu için tüm ilmekleri düz ilmek öreceğim. Çünkü şu anda örgümün arka kısmındayım. Eğer ön kısmında olsaydık ilk başlangıcımızda da tüm ilmeklerimizi ters ilmek yapıyor olacaktık. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Tüm ilmeklerimi düz ilmek yaptım. Örgümün ön kısmına dönüyoruz. Bakın arka kısmından başlangıç yaptığımız için düz ilmek yapmıştık. Aslında görüntümüzün bu şekilde olması gerekiyor. Tamamı ters ilmek olarak gözükmesi gerekiyor taban kısmımızı. Şimdi ön kısmına döndüğümde artık ters ilmek olarak devam edeceğim. İpimi ön kısımda ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters ilmek, ipimi önde çekiyorum. İpimi önde ters ilmek, ipimi önde ters ilmek yapıyorum. Tüm sıra boyunca ters ilmek yaparak devam edeceğim sıra sonuna kadar. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Bakın tüm sıra boyunca ters ilmek yaptım. Şimdi örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. Arka kısmında ise başlangıçta yaptığımız gibi tüm sıra boyunca düz ilmek yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ipim arkada düz ilmek. İpim arkada düz ilmek yapıyorum. Dediğim gibi sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz ilmek olarak örüp tamamlayacağız. Şunu da söylemek istiyorum. Ön kısmına geldiğimizde ters ilmek yapmaya devam edeceğim. Yine arkaya dönünce düz ilmek yapacağım. Yani bir alt sırada ne görüyorsak üst sırada onun aynısını yapacağız. Bunu ta ki istediğimiz taban boyutuna ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi 9 sıra boyunca giderek taban kısmını tamamladım. 9 sıra boyunca ters örgü yaptım. Arkası ise düz örgü. Hep aynı şekilde devam ettik. Benim için yeterli bir uzunluk oldu. Bakın şu şekilde katladığımızda taban ölçümüz yeterli oldu. Şimdi ön kısmındayım. Örgümü şu şekilde yapacağız. Bakın modelimize bu şekilde baktığımızda buradaki ilk karemiz ters örgü, düz, ters örgü şeklinde. Yine aynı modeli üst kısmına da kurarak başlangıcımızı yapıyor olacağız. Dediğim gibi şu anda örgümün ön kısmındayım. İlk ilmeğimi örmeden diğer şişime aktardım. Önden ipimi çekiyorum, ters örgü yapıyorum. İpimi önden çekip ters örgü yapıyorum. Toplamda 12 tane ters örgü yapıyoruz. 12 tane ters örgü yaptıktan sonra bakın sonraki karemiz düz örgü. Düz örgü yapacağız. Her karede 12 tane ilmekten oluştuğu için 12 devam ediyoruz. Şimdi ipim arkada düz ilmek, ipimi arkadan öne doğru çekiyorum, düz ilmek. Dediğim gibi 12 tane düz ilmek yapıyorum. ...12 tane düz ilmeğimi yaptım. Son kare kutucuğumuza geldik. 12 tane ters ilmek yapacağız. İpimizi ön kısmına alıp önden çekiyoruz ilmeğimizi ve ters ilmek yaparak devam ediyoruz.
Son ilmeğime geldim. Ters örgümü yaptım ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka kısmına geçiyoruz. Arka kısmında artık modelimizi ilk ön kısmında kurduğumuz için aynı şekilde devam edeceğiz. Toplamda yine 12 tane düz ilmek yapacağım. Önde ters yapmış olduğum ilmek, arka kısmı düz ilmek. Düz gördüğüm için düz örgü yapıyorum. Bakın her ilmeğimi düz çekiyorum. Daha sonrasında 12 tane ters ilmek gelecek. 12 tane ters ilmek yapacağım. Sonra yine 12 tane düz ilmek yapacağım. Dediğim gibi bir alt sırada ne yapmışsak şu an ikinci sıramızda da aynısını yapıyoruz. Ve bu şekilde toplamda ne kadar sıra gidiyorsak karemizde o kadar sıra boyunca devam ediyoruz. Şimdi aynı diğer tarafta yaptığım gibi 13 sıra boyunca giderek tamamlamış oldum bu modelimi. Şimdi üzerine tam tersini yapacağız. Diğer tarafta yaptığımız gibi yine de beraber bir başlangıç yapalım istiyorum. 13 sıra diyorum ama siz bu tarafta kaç sıra boyunca gittiyseniz bu gövde kısmında da aynı şekilde ilerlemiş olmanız gerekiyor. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğim ters ilmek. Normalde altında 12 sıra boyunca 12 ilmek boyunca ters ilmek yapmıştık. Şimdi düz ilmek yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimden şişimi geçiriyorum. Arkadan çektim. Düz ilmek yaptım. Tekrardan bakın üçüncü ilmeğime tığımı geçirdim. İpim arkada, düz ilmek yapıyorum. Ve devamında tüm ilmeklerimi şu kısma kadar düz ilmek yaparak devam ediyorum. Şimdi ters ilmeklerimi düz ilmek olarak tamamladım. 12 tane ilmeğimi düz ilmek yaptım. Düz ilmeğin üstüne geldiğimizde ise ters ilmek yapıyoruz. Yani ipimi ön kısmına alıyorum. Önden çekerek ters ilmek yapıyorum. Tam tersi yapmış oluyoruz. Ve devam ediyorum 12 tane ters ilmeğimi yapmaya. Son düz ilmeğimi de ters ilmek yaparak tamamlamış oldum 12 tane ilmeğimi. Şimdi son 12 ilmeğimiz ters ilmekti. İpimi arkaya alıyorum. Arkadan çekerek düz ilmek yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar tüm ters ilmeklerimi düz ilmek yaparak devam ediyorum. Son ilmeğimi de düz yaparak 12 tane ilmeğimi düz yapmış oldum. Ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Ters ilmeğimin üzerine düz ilmek, düz ilmeğimin üstüne ters, tekrardan ters ilmeğimin üzerine düz ilmek başlangıç yaparak ilk sıramızı tamamlamış olduk. Daha sonrasında örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. Arka kısmında ön kısmında ne yaptıysak tam tersini gördüğümüz için burada gördüğümüz ilmeğin aynısını yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. Ters ilmek, ters yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Düz ilmeğin üzerine gelince de düz ilmek olarak devam edeceğiz. Yani alt sırada ne görüyorsak onu yapıyoruz. Yine 13 sıra boyunca devam edeceğim. İstediğiniz boyuta ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Yani yine 13 sıra boyunca devam ettim. Modelimi tamamladım. Kare kutucuklarımı tamamlamış oldum. Ve aslında çantamızın gövde kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ön kısmını ördüm en son. Arka kısmına dönüş sağlayacağız. Yani eksiltmemizi arka kısmından yapacağız. Şunu söylemek istiyorum. Eğer ipiniz örgünüzün ön tarafında kaldıysa, hani şimdi önden eksiltme yapacaksanız yani düz bir eksiltme yapmanız gerekiyor. Çünkü bakın buradaki görüntümüz düz olduğu için, düz bir görüntü elde edebilmek için, ama ben arka tarafından eksiltme yapacağım için, yani örgümün ters tarafından eksiltme yapacağım için ipim önde bir eksiltme yapacağım. Yani ters ilmek olarak örgümü eksilterek tamamlamış olacağım. Şimdi 2 tane ilmeğimi şu şekilde şişime aldım. Tek seferde çektim. Bir tane ilmek olarak çekmiş oldum. Çekmiş olduğum ilmeğimi tekrardan şişime takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek ilave ediyorum. İçerisinden ipimi çektim. Tek ilmek olarak çekmiş olduk. Çektiğim ilmeğimi tekrardan şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek ilave ediyorum. 2 tane ilmeği tek seferde tek ilmek olarak çekiyorum. Çektiğim ilmeği tekrardan şişime taktım. Yanına bir tane daha ilmek aldım. 2 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Tek ilmek olarak çekmiş olduk. Tekrardan şişime taktım. Yanına bir ilmek daha aldım. Tek seferde çekip bir tane ilmek olarak eksiltmiş olduk. Tekrardan şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek aldım. Tek seferde çekiyorum. Çektiğim ilmeğimi şişime taktım. Yanına bir tane daha ilmek alıyorum. İkisini aynı anda çekip
eksiltmemi yapıyorum. Bakın şu şekilde ön kısmından göstermek istiyorum sizlere. Sıra sonuna kadar hep bu şekilde devam edeceğiz. Artık alttaki modelin bir önemi yok. Hani düz ilmeğin üstüne gelince düz eksiltme mi yapacağız diye düşünmeyin. Sıra sonuna kadar ters ilmek, yani ipimiz önde, eksiltmemize devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Tığımda son 2 tane ilmeğim kaldı. İkisini tek seferde çekerek bir tane ilmeğe ulaşmış oldum sıra sonunda ve bir tane zincir çekiyorum. Burada ipimizi artık keserek çantamızın gövde kısmını tamamlamış olduk. Bakın şu şekilde. Burası ön kısmı. Çantamızın gövde kısmını tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde bir bütün halinde. Şuradan kıvırdığımızda çantamızın bakın gövde kısmı, taban kısmı ve diğer gövde kısmı şeklinde bir bütün halini örerek tamamladık. Şimdi yan ve askı kısmı da bir bütün halinde öreceğiz. Küçük bir başlangıç yapalım yine beraber. Genişliği tamamen size kalmış bir şey. Ben şu şekilde ilmek alışım biraz farklı, ilmek atışım da birazcık farklı aslında, ama yine de sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde 2 tane ipin içerisinde parmaklarımı yerleştirdim. Döndürüyorum, içerisinden çekip bir başlangıç yapıyorum. Bir tane ilmeğimi attım. Devamında buradaki ilmeğimi, yumaktan gelen ilmeğimi parmağıma doluyorum. Bu da ilmek atmam için ayırmış olduğum kısa ipim. Bakın şu şekilde parmaklarımı arasına aldım. Yumaktan aldığım ipimi şişe takıyorum ve ipimi çekiyorum. İpimi döndürdüm. Yumaktan aldığım ipimi şişeyi takıyorum. Diğer ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu ve bu şekilde devam ediyorum. 4 5 6 7 bakıyorum, 8 9 10 tane ilmek atıyorum. Bence 10 tane ilmek burada yeterli olacak. Sonrasında da bir tane düğüm atıp sıramı tamamlamış oluyorum. İlmek atmamızı tamamlamış olduk bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar, yani istediğimiz boyuta kadar hep düz örgü öreceğiz. Öncelikle bir başlangıç yapalım. Şişimi geçiriyorum. İpimi arkada öne doğru çektim. Şişten ilmekten şişimi geçiriyorum. İpimi çektim tek seferde. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz ilmek örerek devam ediyoruz. Sondaki 2 tane gözüken ilmeğimizi de tek seferde çekip 10 tane ilmeğe ulaşmış olduk sıra sonunda. Şimdi örgümün arka kısmını çeviriyorum. Arka kısmında ters örgü. İlk ipimi örmeden şişime aktardım. İkinci ipimde, ilmeğimde, ipimi önden çekiyorum ters ilmek, ipimi önden çekiyorum ters ilmek şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son ilmeğimi de ters ilmek olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün ön kısmına dönüyorum. Yine bakın bu şekilde önde düz ilmek yapmıştık. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. İpimi arkadan çekerek düz ilmek yapıyorum sıra sonuna kadar. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Bu bizim çantamızın gövde kısmının çantamızın yan ve kol kısmını belirleyecek. Şimdi sıra sonuna kadar düz ilmek yaparak geldim. Sıramı tamamladım. Arkasına dönüp ters ilmek olarak devam edeceğim. Yani bir alt sırada ne örmüşsek onun aynısını yaparak devam edeceğiz. Bunu tamamladıktan sonra çantamızın bakın buradaki gövde kısmını sabitlemeye başlayacağız. Şuraya kadar sabitledikten sonra kol kısmına devam edeceğiz. Yine şuradaki gövde kısmının taban kısmına kadar birleştirme yapacağız. Yani burada hem buradaki ölçünüz önemli, hem de kol uzunluğunu ne kadar istiyorsanız ayarlama yapmanız gerekiyor kendi isteğinize göre. Ben de şu anda sizinle beraber başladığım için bir ayarlama yapacağım. Sıra sonunda da ne kadar hangi ölçüde yaptığımı paylaşıyor olacağım zaten sizlerle. Siz de kol uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzunlukta devam edip geliyoruz. Şimdi ben başta da bahsettiğim gibi istediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim. Bakın bu şekilde boru gibi bir görüntüsü var. Uzun, ince.
Şimdi sizlere sıra sayısı saymadığım için sadece ölçüsünü vermek istiyorum. Siz de zaten başta da söylediğim gibi çantanıza göre ayarlama yapabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Ama yine de fikir olması açısından bakın şu şekilde ölçmeye çalışıyorum. Şöyle düzeltirsem 76 santim uzunluğunda ve 10 tane ilmek çekmiştim zaten. İlmek atmıştık. 10 tane ilmek üzerinde devam etmiştik. 76 santim uzunluğunda ördüm. Ördükten sonra aynı çantanın gövde kısmında yaptığımız gibi burada da kesme işlemimizi yapıp artık tamamlayacağız. Daha sonrasında dikme işlemine geçeceğiz. Şimdi 2 tane ilmeğimden şişimi geçirdim. Tek seferde çekerek bir tane ilmeği düşürmüş oldum. Çektiğim ilmeğimi tekrardan şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek ilave edip tek seferde çekiyorum. Çektiğim ilmeğimi şişe taktım. 2 tane ilmeğimi şişime alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Çektiğim ilmeğimi şişime taktım. Yanına bir tane daha ilmek alıp tek seferde çekiyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Tüm ilmeklerimi toparlayacağım. Son ilmeğimi de tek seferde çekip tığımda şişimde bir tane ilmeğim kalıyor. Bir tane zincir çekiyorum. Ve burada ipimi keserek tamamlıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum sizlere. Şimdi bu şekilde bu yan ve kol askı kısmını beraber örmüş olduk. Örme işlemimizi tamamladıktan sonra burası da neydi? Bizim gövde kısmımızdı. Taban kısmı ve diğer gövde kısmı çantamızı bir bütün halinde örmüştük zaten. Şimdi şu şekilde yapacağız. Tersten bir birleştirme işlemi yapacağız. Burası örgümün düz tarafı. Arka tarafını dışarıya doğru çeviriyorum. Tam ortadan bir katlama yapın. Şöyle üst ağız kısımları eşit gelecek şekilde bir katlama yapıyorsunuz. Eşitledik. Daha sonrasında bu diğer örmüş olduğumuz parçanın ön tarafı yani düz ilmek olan kısmı çantamızın dış kısmına gelecek. Ters örgü olan kısmı ise çantamızın iç kısmına gelecek. Yani biz şu an tersten dikiş yaptığımız için ters örgü olan kısım iç kısımda kalacak. İğnemizi ipimizi takalım. Buradan sonra dikerek ilerleyeceğiz. İğnemize ipimizi taktıktan sonra tam taban kısmından başlangıcımızı yapıyoruz. İğnenizi geçirebildiğiniz boşluklardan geçirerek düz bir dikiş yapacağız. Normalde bu tarz dikişlerde metal iğne ile daha kolay oluyor. Genelde metal iğne kullanıyorum ama şu an ipim kalın olduğu için diğer iğneme girmedi. O yüzden plastik iğne kullanmak zorunda kaldım ama bu da birazcık yumuşak bir yapısı olduğu için yamulma yaşıyor. Onun dışında gayet kolay, karşılıklı her boşluktan bakın iğnemi geçirerek devam edeceğim. Şimdi şöyle taban kısmının başlangıcını yapmıştık. Dönüşümüzü sağlayacağız gövde kısmına doğru. Çantanızı mutlaka doğru bir şekilde taban kısmına yerleştirmiş olmanız gerekiyor. Diğer türlü çantanızda kayma yaşarsanız yani taban değil de birazcık böyle gövde kısmına doğru bir sıkıntı yaşarsanız, kaydırma yaşarsanız yapısında bozulma olacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Bakın şimdi şuradan tabandan başlamıştım. Yan kısma doğru dönüşümü sağladım. Devam edeceğim aynı şekilde. Şu noktaya kadar dikme işlemimi tamamlayayım. Daha sonra diğer tarafa geçip dikiş işlemimizi tamamlayalım. Çantamın gövde kısmının sonuna kadar geldim. Bakın en tepedeki noktaya kadar geldim. Burada bir tane ipim vardı. Şöyle düğümlemek istiyorum. Bakın en üst noktaya kadar geldim. Dıştan da şu şekilde gözüküyor. Daha sonrasında diğer tarafa geçiş sağlarken ipimi kesmeden ilerleyeceğim. Hemen şöyle bakın ilmeklerin arasından geçişimi sağlayacağım. Çok sıkı bir şekilde olmasın. Diğer türlü burayı birazcık böyle sıkarsanız güzel bir görüntü olmayacaktır. Dilerseniz hani direkt burada ipinizi kesebilirsiniz ama çok fazla ip kesip bağlamaktan hoşlanmadığım için bu şekilde karşı tarafa geçişimi sağladım. Tabii şu şekilde de yapabilirsiniz. En baştan da bir dikme işleminize başlayabilirsiniz. Ama ben burada hani
taban yerleştirmede sıkıntı yaşamayalım diye tabandan başlangıç yaptım ve üst kısma doğru ilerleme yaptım. Bakın bu şekilde tuttuğumuzda da dümdüz bir şekilde ilerlemiş olacağız. Şimdi karşıya geçtim. En tepe noktadan başlangıcımı yapıyorum. Yine şöyle boşluktan iğnemi geçirdim. İpim birazcık karıştı. Boşluktan iğnemi geçiriyorum. Bakın çekince geliyor buradaki de. Daha sonra şöyle alttaki boşluğa kaydım. Yine aynı şekilde taban kısmına kadar düz bir dikişimizi devam edeceğiz. Bu karşı taraf için de geçerli. Şimdi başlangıç noktama kadar geldim. Dikme işlemine başladığım noktaya kadar geldim. Burada ipimizi şöyle düğümleyeceğiz. Artık sıramızı, dikme işlemimizi tamamlamış olduk. Düğümleyelim ipimizi bu noktada. Daha sonrasında şöyle hatta kesmeden birkaç kez ilmek yürütme yapayım. Daha sonrasında burada ipimizi keselim. Bakın bu şekilde dikme işlemimi gerçekleştirmiş oldum. Önden görüntümüzde bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi diğer taraf için de aynı şekilde bir dikme işlemi gerçekleştireceğiz. Bu tarafı gösterdiğim için diğer tarafı göstermeyeceğim. Yine tersten öncelikle tabanı yerleştirip devamında gövde kısmını ve diğer gövde kısmını dikerek tamamlayıp geliyorum. Dikme işlemimi tamamladım ve çantamın ön kısmını çevirdim. Artık çantamızı da tamamlamış olduk. Gayet sevimli, minik bir çanta oldu. Bu sene oldukça da moda olan bir çanta aslında. Ben model olarak da çok beğendim. İsterseniz bunu daha büyük de çalışabilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel oldu. Ben astarlama yapmayacağım. Astarlama yapılabilir. Fermuarlama da yapabilirsem ben şuraya bir tane çıt çıt kullanmayı düşünüyorum sadece. Tamamen tercih meselesi. Dediğim gibi fermuarlama, astarlama ve çıt çıtlama da yapılabilir. Dilerseniz bunu da daha büyük çalışabilirsiniz. Şu şekilde ölçülerimi de son kez paylaşmak istiyorum sizlerle. Bakın bu şekilde ölçtüğümde 30 santim. Şöyle de ölçtüğümüzde 16 santim uzunluğunda. Gayet güzel bir çanta oldu. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.